Herkese merhaba arkadaşlar. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında boksta iyi ilerliyoruz. Madalya aldık ve madalyalar almaya devam edeceğiz inşallah. Madalyaların rengi de değişecektir. Ve özellikle de bayanlarda şampiyonluğa yakın sporcularımız var. Erkeklerde ise gerçekten iyi mücadele gösteren arkadaşlarımız oldu bazı kilolarda. Biraz ondan bahsedeceğim. Ben kısacası boksu olimpiyatlarda anlatacağım. Olimpiyatlarda boks nasıl ve diğer ülkeler boksta olimpiyatlarda nasıl başarılı oluyor? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar boks özellikle de olimpiyatlarda gerçekten olimpiyatlara renk katan bir spor dalı. İnsanlar boks izlerken heyecanla izliyor, merakla izliyor ve dünyada da ülkemizde de birçok boks hastası, boksu seven, boksu örnek vereyim hayatına yerleştiren insanlar var, merkezine yerleştiren insanlar var ve onlara biraz boksun olimpiyatlarda nasıl gittiğini ve olimpiyatların önemini anlatacağım ve sonrasında da videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar hatırlarsanız bundan önceki videolarımda özellikle de bayanlarda boksta madalyaya çok yakınız, şampiyonluk bile alabiliriz demiştim. Ve ilk madalyamız bokstan geldi. Ülkemiz boksta ilk madalyasını aldı. Ve dediğim gibi bunun sayısı artabilir ve rengi de değişebilir. Erkekler konusuna gelince onlar hakkında da konuşacağım. Öncelikle ben size olimpiyatları bir anlatayım. Arkadaşlar olimpiyatlar boksta ve birçok branşta çok önemlidir. Sporun zirvesi, her sporcunun hayali olimpiyatlara katılmak, olimpiyatlarda mücadele etmek ve başarı sağlamaktır. Şimdi olimpiyatlarda katılacak bir sporcu örnek vereyim. Bunun öncesinde Avrupa'da veya dünyada işte kotalar konur. İlk 8'e işte derler ki dünyada ilk 8'e girenler veya Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3'e girenler olimpiyat vizesini alacak ve olimpiyata katılacak diye böyle kotalar koyarlar. Ve sonrasında işte maçlar düzenler. Olimpiyat vize maçları bir iki veya üç tane ve oradan vize alanlar gider. Tabi olimpiyata katılmak bir başarı. Olimpiyatta madalya almak ayrı bir başarı. Şimdi önemli olan olimpiyata sadece katılmak mı? Katıldık biz başarılıyız ama olimpiyatta madalya alamadık veya kendimizi beklenen performansı göstertemedik. Bu sefer şöyle bir şey oluyor. Bu çok örnek vereyim aldığınız vizenin çok da bir önemi olmuyor. Önemli olan sadece olimpiyata katıldım ben başarılıyım değil. Olimpiyata katılıp olimpiyatta madalya almak ve asıl onu taşlandırmak en önemlisi. Senin asıl başarılı olman, senin asıl zirvede olmanı bu gösteriyor. Tabi madalya alamayan her sporcu başarılı mı? Bunlara da değineceğim. Arkadaşlar öncelikle şu bir gerçek. Olimpiyata katılmak bir başarıdır. Neden başarıdır? Çünkü siz dünyadaki bütün ülkelerin en iyi sporcularıyla yarışıyorsunuz. Hangi branş olursa olsun. Özellikle de ben biraz bokstan anlatacağım. Kendi branşımdan. Siz dünyanın örnek vereyim dünyada bir ülkeyle karşılaştığınız zaman o ülke en iyi boksörünü sizin karşınıza getiriyor. Çünkü en iyi hangisini görürse ve siz ona karşı galip geldiğiniz zaman doğal olarak olimpiyata gidiyorsunuz. Bu bir başarıdır. Tabi olimpiyata katıldığınız zaman olimpiyatta örnek vereyim. Siz burada tamam başarılısınız ama olimpiyata gittiniz işte ben zaten başarılıyım. Burada işte maçta almasam veya madalya da almasam yine başarılıyım deme şansınız yok. Önemli olan ülkeniz sizi asıl orada görmek istiyor. Zaten bunun önemi bu. Orada kendinizi göstermeniz, orada mücadele ruhunuz ön planda olması ve sizin yaptığınız mücadeleyi halkınız görmesi gerekiyor ki sizin başarınızı her zaman zirvede tutsun. Ama şimdi olimpiyata gittiğin zaman beklenenin çok gerisinde maç yaptığın zaman doğal olarak insanlar işte diyor ki işte gitti ama hiçbir şey yapamadı. İşte performans olarak da çok kötüydü. İşte bunu da demesi dedirttirmemek gerekiyor. Bu yüzden en azından katıldığınız zaman kaybedebilirsiniz. İşte örnek vereyim rakibiniz sizden tecrübe olarak iyidir. Teknik olarak iyidir. Kaybedersiniz. Herkes maç kaybeder ama gerekli performans gösterilmediği zaman doğal olarak insanların tepkisini çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar boksta örnek vereyim bayanlar güzel ilerliyor. Bir madalyamız var ama bundan sonraki bayanların yapacağı maçlar hiç de kolay değil. Çeyrek finalde, yarı finalde zor rakiplere karşı mücadele edecekler. Boks
Bir maç almadan diğer maça çıkamıyorsun. Özellikle de her maç boksta final havasındadır. Boksta şu bir gerçek, rakibe karşı yaptığın mücadele seni başarıya götürür. O anki psikoloji, o anki motivasyon, o anki performansın, belki onun öncesinde antrenmanlarda çok iyi performans sergileyebilirsin. Ondan önceki maçlarda, ama bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan oradaki sergilediğin performans önemli. Yani 4 yıl boyunca çalışmalarını oraya aktarmak çok önemli. Bayanlarda tamam, çok güzel ilerliyoruz, başarılıyız ve başarıyı da bundan sonra devam ettireceklerdir. Erkeklere gelince arkadaşlar, her zaman ben söylüyorum, bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Özellikle de bizim 52 kiloda yaptığımız yanlış. 52 kiloda her seferinde 3 olimpiyattır 52 kiloda boksörlerimiz maçlara katılıyor. Bu boksörlerin aslında baktığımız zaman siklet, yani kilo sorunu yüzünden olimpiyatlarda her giden boksörün beklenen performansın çok gerisinde dövüştüğünü gördük. Tamam, ülkemizi temsil ettiler. İşte bayrağımızı ringe taşıdılar. Bu çok güzel bir şey. Onlara bunun adına çok teşekkür ediyoruz. Ama dediğim gibi yüksek kilolardan işte 52 kiloya düşmeleri, 3 olimpiyattır da bu boksörlerin gerçekten hepsine baktığımız zaman başarısız olmaları, bu antrenör sorunu mudur veya sporcunun işte bu kiloda dövüşmesi kendi sorunu mudur bilemiyorum, ama biz öncelikle şu bir gerçek, burada bir sorun varsa o sorun çözülmesi gerekiyor. Özellikle ben 52 kiloda Türkiye şampiyonu olmuş birisi olarak örnek vereyim, kampa çağrılmadım. Zaten benim kilom bu. Ama dediğim gibi 52 kiloda da götürdükleri arkadaşların olimpiyatlarda herkes tarafından eleştirilmeleri, işte beklenen performansı göstertemedi, işte özellikle spikerlerin bile bu şekilde söylemesi gerçekten boks adına bir yerde üzücü ve yapılan bir yanlış var. Bence o yanlış mutlaka ve mutlaka düzeltilmeli ve her sporcu hangi kiloda kendini rahat hissediyorsa o kiloda olimpiyatlara katılmalı ve o kiloda ülkemizi temsil etmeli diye düşünüyorum. Tabii olimpiyatlarda şu da bir gerçek arkadaşlar. Baktığımız zaman erkeklerde özellikle de kurallara baktığımız zaman kurallarda 52 kiloda olimpiyat şampiyonu bir boksörle karşılaştı bizim sporcumuz. Ama şu da bir gerçek, senin zaten karşına bundan sonra şunu beklemeyeceksin. Zaten olimpiyatta hiçbir zaman kötü bir boksör değil. Hangi boksör karşına çıkarsa çıksın, 100 tane de bir tanedir. O da Afrika ülkesinden bir boksör olur. Yani o şekilde örnek vereyim, sana göre bir tık daha geride olabilir. Ama genel olarak olimpiyatta kötü bir sporcu, kötü bir yarışmacı olma şansı yok. Hepsi seçilmiş. Olimpiyat şampiyonu olabilir, karşında iyi de bir boksör olabilir. Önemli olan senin sergilediğin performanstır. Performansın iyi olduğu zaman insanlar seni, mücadele ruhunu ortaya koyduğun zaman takdir eder. Ama beklenenin gerisinde performans sergilersen doğal olarak insanlar haklı olarak tepkilerini göstertir. Özellikle bizim bir sporcumuz Bayram Alkan Azeri bir sporcuyla dövüştü. Olimpiyatlarda Bayram Alkan'ın dövüştüğü sporcu Azeri olarak Azerbaycan adına çıkıyor ama aslen Kübalı. Gerçekten çok iyi, çok kaliteli bir boksör. Boksu iyi bilen bir boksör. Ve bizim sporcumuz da gerçekten o boksöre karşı ben o kadar mücadele edeceğini, o kadar iyi bir performans sağlayacağını beklemiyordum. Gerçekten çok iyi bir performans sağladı. Hatta ilk 2 round maçın kontrolü de ondaydı. Ama ikinci roundun sonlarına doğru hakemin sayması, ihtar vermesi doğal olarak maçı bir nevi denk hale getirdi. Kübalı'nın da özellikle Azerbaycan adına dövüşen Küba asıllı boksörün de 3. rounddaki özellikle de Kübalılar böyledir. 3. roundda o sakinliği, o panik havasında korurlar. Sakinlerdir. O tecrübesini orada gösterdiler. Etkili atakları, etkili vuruşları doğal olarak Kübalı'nın zaferiyle sonuçlandı. Ama şu bir gerçek, ülkemizi temsil eden Bayram Alkan
çok iyi bir performans gösterdi. Çok iyi mücadele ruhu ortaya koydu. Bu yüzden de takdir etmek gerekiyor. Diğer bir bayan sporcumuz özellikle de Esra Yıldız çok haklı bir galibiyet aldı. Hak ederek aldı. Rakibine şunu kimseye diyemez. Örnek vereyim, bu işte burada şunun hakkı yenildi diyemez. Bizim bazı boksörler hakkında bu şekilde konuşmalar çok oluyor. Ama bu maçta Esra Yıldız net bir galibiyet aldı. Gerçekten takdire şayan. Olimpiyatta da bunu herkese gösterdi. Tabi boksta her zaman şu gerçeği de hiçbir zaman unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Örnek vereyim, olimpiyatlarda finalde karşılaşmak istediğiniz bir boksör, yani olimpiyat şampiyonu olacak, olimpiyat ikincisi olacak, iyi teknik olarak, tecrübe olarak iyi bir boksörle, örnek vereyim, ilk maçta karşılaşmak gerçekten hiç hoş bir şey değil. Bu yüzden de bütün boksörler dua eder ki madalya alacak iyi boksörlerle finalde karşılaşmak isterler. Korktuğundan değil, çekindiğinden değil, ama en azından madalyayı garantilemek açısından önemli. Yani şunu söylemek istiyorum. Düşünün ki bizim erkeklerde boksörler madalya alıyorlar, madalya maçına kadar, örnek vereyim, yenebileceği boksörlerle. Zaten ondan sonra madalya aldıktan sonra yarı finalde olimpiyat şampiyonu da çıksa, dünya şampiyonu da çıksa var gücüyle mücadele ederler ve elinden geleni ardına koymazlar maçı almak için. Bu da bir gerçek. Tabi bu korkuyla falan hiç alakası yok. Korkan insan zaten ringe çıkmaz. Yani ben hiçbir boksörün korktuğunu düşünmüyorum, ama tabi bazen hani şu boksör iyi olimpiyat şampiyonu, işte dünya şampiyonu denildiği zaman doğal olarak bir çekingenlik oluyor. Ama bu da yani maçı kaybederim çekincesi. Bu da bir korku değil. Bu benim şahsi fikrim. Arkadaşlar, olimpiyatlarda başarılı olan ülkelere baktığımız zaman Kazaklar, Özbekler, Ukraynalılar, Ruslar, Kübalılar, bunların hepsine baktığımız zaman bunların hepsi var olan kadrosunu her zaman korumuş, sistemli bir şekilde ilerleyen ve sisteminden hiçbir zaman vazgeçmeyen, oturmuş bir sistemi devam ettiren ülkeleri görüyoruz. Küba, Özbekistan, Kazakistan, Rusya ve diğer ülkelerin hepsi. Son zamanlarda baktığımız zaman Ukrayna bir olimpiyatlarda boksta çok başarılıydı. Bunun da nedeni Ukrayna boksunun başında o zaman Vasil Lomachenko'nun babası ve Vasil Lomachenko vardı. Doğal olarak başarıya arkasındaki sporcuları çeken bir lider, bir boksör vardı. Bu her takımda olması gerekiyor ki bu şekilde bir olimpiyatta 3-4 tane altın madalya aldılar ve birçok ikincilik, üçüncülük aldılar Ukrayna. Ama bu seneki olimpiyatlara baktığımız zaman Ukrayna'nın çok da fazla etkisini göremiyoruz. Kübalılar her zamanki gibi yerinde, Kazaklar yerinde, Özbekler yerinde. Biz de ülke olarak tabi erkeklerde her zamanki gibi madalyanın gerisinde kaldık. Bunun da tabi en büyük nedenlerinden bir tanesi bizde sürekli değişen yönetim, değişen sistem bizi bazı sikletlerde başarısızlığa götürüyor, yani branşlarda. Bu yüzden özellikle de boksta var olmuş bir kadro varsa, kemik kadro, tecrübeli bir kadro, eğer bu kadroyu dağıttığınız zaman doğal olarak yeni alttan gelen boksörleri öne sürdüğünüz zaman bu şöyle bir şey oluyor. Diğer ülkelerin ekmeğine yağ sürmüş gibi bir şey oluyor. Çünkü diğer ülkeler boksörlerinin kemik kadrosunu dağıtmamış, tecrübeli boksörlerden oluşuyor ve sonrasında tecrübesiz bir boksör karşısına çıktığı zaman da tecrübesiyle zaman zaman çok rahat madalyalar kazanılabiliyor. Bizim de yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi, var olan bizim bir kemik kadromuz vardı. Bu bir gerçek. Hepsi dağıldı. Hepsi işte antrenörlüktür, işte akademisyendir. Doğal olarak bokstan ne bileyim uzaklaştırıldığı zaman bu şekilde dağıtıldı. Yeni gelen örnek vereyim gençler ülkemizi bir şekilde temsil etme, bence beklenenden daha iyi temsil etti. Ben iyi gördüm. Gelecek vaat eden arkadaşlar var. Mücadeleci arkadaşlar var. Ama dediğim gibi artık bir kemik kadro kaç senede oluşur? 10 senede mi? 15 senede mi? 20 senede mi? Bu bilinmez. Bunu oturtturmak için tabi öncelikle bazı boksörler, lider boksörler olması gerekiyor ve yeni bir takım ve o takımla
ülkemizin ilerlemesi gerekiyor ki, örnek vereyim, 10 sene 15 sene sonra oturursa takım, tecrübe olarak da artık maç sayısı bir yere gelirse doğal olarak boksta da başarılı oluruz. Boksta Kübalılar, Ukraynalılar veya örnek vereyim Ruslar nasıl bu şekilde başarılı oluyor ve zirveye nasıl oturduğunu merak ediyorsanız arkadaşlar, onların öncesinde yaptığı antrenmanlara baktığınız zaman şunu göreceksiniz: gerçekten az bile başarı geliyor diyeceksiniz. Çünkü gerçekten çok aşırı çalışıyorlar, çok fazla çalışıyorlar. Aşırı çalışıyorlar dediğim şu, yani akıllı, bilinçli ve bilgili çalışıyorlar. Bazen örnek vereyim, çok fazla çalışırsın, kendini yorarsın, vücudu bitirirsin, o bitik vücutla maça çıkarsın. Yani çok çalışmanın hiçbir anlamı yok. Yani bu şekilde önemli olan akıllı, bilinçli bir şekilde çalışmak ve sistemli bir şekilde çalışmak. Bunu da en iyi yapan, ben size söyleyeyim, o Vasil Lomachenko'nun babası bunu çok iyi ayarlıyor. Yani buradan çıkarken top noktaya çok iyi ayarlıyor. Yani sporcuyu dinlendirmesi, örnek vereyim, onun oradaki rahatlığı. Bunu önemli olan bunu ayarlamak. Bunu da çok iyi ayarlayan bir örnek vereyim, Vasil Lomachenko ekibi ve Ukrayna takımı vardı. Tabi o takım profa geçince doğal olarak Ukrayna takımı çıtasını biraz daha düşürdü. Tabi Ukrayna boksu zaman zaman, her zaman örnek vereyim, zirvede görebiliyoruz. Bazen iyi boksörler çıkıyor, patlamalar yapabiliyor. Bizim ülkemizde de bundan sonraki süreçte de tabi çok iyi boksörler çıkacaktır. Çünkü her ülkede nasıl söyleyeyim, kendi normalin üzerinde yeteneği olan ve zekaya, akla sahip sporcular çıkabiliyor. Bazı ülkelerden bizim ülkemizde de var. Örnek vereyim, bir tane bilek güreşçisi bir kızımız var. Doğal olarak o da bilek güreşinde önüne geleni yeniyor. 6-7 kez dünya şampiyonu var. Allah vergisi bir güç var. Aynı şekilde boksta da bu şekilde biri çıkacaktır. Vurduğunu yatıran. Buna inancım tamdır. Arkadaşlar, boksla ilgili söylediğim gibi bizim boksta teknik önemlidir, tecrübe önemlidir, yetenek önemlidir, akıllı ve zeki dövüşmek önemlidir. Her şeyden önemlisi ringde çıkıp o an mücadele etmektir, savaşmaktır yani. Savaştığınız zaman bazen çok tecrübeli bir boksörü bile yenebilirsiniz, teknik bir boksörü. Çünkü onu düşündürmeye, ona fırsat vermediğiniz zaman, doğal olarak ona nefes aldırmadığınız zaman, o mücadelenize o boksör de dayanamadığı zaman doğal olarak tecrübesi boşa çıkar. Yani siz de zaferle ringden ayrılırsınız. Bu şekilde birçok boksör biliyorum ki, örnek vereyim, karşısındaki boksör belki çok teknikti ama yaptığı mücadeleyle, o çok presle rakibini boğdu ve bu şekilde birçok şampiyonluk kazanan, dünya şampiyonu olan boksör tanıyorum. Bu var ve tecrübesiyle de hiç antrenman yapmayıp, antrenmanlarda çok normal çalışıp, yeterince çalışıp, işte diğerlerinin çok aşırı çalışmasına rağmen tecrübesiyle gidip şampiyon olan, çok çalışan boksörlerin de madalya alamadığını gördük. Tecrübenin de önemi bir yerde bu şekilde ön plana çıkabiliyor. Tabi boksta her zaman şu bir gerçek: siz maç yaptıkça tecrübeleniyorsunuz. Maç yaptıkça aldığınız yumruk size artık orayı kapatmanızı sağlıyor ve puan alıcı yumruğunuz hangisi ise artık sürekli o yumruğunuza yöneliyorsunuz. Bu yüzden boksta dediğim gibi öncelikle, her şeyden önce ben hep söylüyorum, ilk round rakibinizi çözmek ve sonrasında zamanlamayı iyi ayarladığınız zaman boksta gerçekten iş yapıyorsunuz. İş yapmayacaksınız diye bir şey yok. Başarılı olursunuz arkadaşlar. Olimpiyatlarla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Olimpiyatları anlattım, boksörleri anlattım ve bundan sonraki süreçte dediğim gibi yeniden bir oluşuma girip yeni bir sistem, yeni bir taktikle, stratejiyle ringe gelmeleri gerekiyor boksörlerin, farklı bir ekolle. Zaten şu anda milli takımın başında Kübalı bir antrenör var. Kübalı antrenör çalıştırıyor milli takımımızı.
Ve bu yüzden zaman zaman teknik olarak, performans olarak iyi olduklarını görüyoruz. Ama erkeklerde madalya olmadığı için belki de Kübalı antrenörlere bay bay yaparlar. Genelde hep bu şekilde oluyor. Olimpiyat zamanlara bir antrenör geliyor ve sonrasında gidiyor. Ama önemli olan o antrenörleri tabana koymak, tabandan geliştirmeleri bizim ülkemiz açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama o şekilde bir şey de kolay kolay olmayacaktır. Genelde bizim sistem bu şekilde. Antrenörler geliyor, gidiyor. Çok fazla ne yazık ki tutunamıyor ülkemizde. Nedeni de tabi bazı antrenörlerin kıskançlığı mı diyeyim, çekememezliği mi diyeyim veya anlaşamamazlığı mı diyeyim. Antrenörün de ülkemize zaman zaman adapte olamaması gibi birçok neden bizim ülkemizde dediğim gibi boks antrenörlerin durmamasına sebep olabiliyor. Ama bu ülkede de birçok kaliteli antrenör var. Bu ülkede birçok iyi antrenör var. Yani bizim hiçbir ülkeye de aslında baktığımız zaman o iyi antrenörleri ön plana çıkarsak ihtiyaç duymadan dünyada, Avrupa'da, olimpiyatta başarıyı getirecek antrenörlerimiz var. Sporcu geliştirecek antrenörlerimiz var. Tabi o antrenörlere de her zaman saygımız sonsuzdur. Şimdilik arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Olimpiyatları anlattım, boksu anlattım ve olimpiyatlarda aslında yine bir konuya değineceğim ama bu videoda değil. Bu videoda sadece boksu anlatmak istedim. Boksun genel olarak boksu anlattım. Umarım biraz sizi bu konuda aydınlatmışımdır, bilgilendirmişimdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. İnşallah olimpiyatlarda da sporcularımız birçok madalya alır. Renkleri de hepsinin rengi de sarı olur. İnşallah emeklerinin karşılığını fazlasıyla alırlar.